Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, herkesin sağlığı yerindedir. Şimdi size bu videomuzda sirke tarifi vereceğiz. Hangi sirkeyi yapacağız? Üzüm sirkesi yapacağız. Burada yeni yapmış olduğum sirkelerim var. Erik sirkem var, vişne sirkem var. Daha önce yapıp süzdüğümde gül sirkem var. Bu görmüş olduğunuz sirke de Simay'ın yapmış olduğu sirke. Kendisi de orada elmaları koydu, karıştırdı. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Bulabilirseniz dalından koparın, bulamıyorsanız güvendiğiniz bir bağcıdan üzümlerinizi alın. Ben bu üzümlerimizi birkaç kere yıkadım. Sirkeli suda da beklettim. Şimdi onları süzgece alacağım. Şimdi bunları güzelce süzgece alacağız. Sularını süzdüreceğiz. Suları süzülecek. Üzümlerimiz üzerinde su kalmayacak. Neden? Biraz bekletiyoruz ki üzerinde faydalı mikroorganizmalar oluşsun diye onları süzgeçte dinlendireceğiz. Her zaman söylüyorum. Evde sirke yapacaksanız kullandığınız meyvelerin ilaçsız olmasını tercih edin. Gerçi ilaçsız meyve bulmak çok zor. Pazardan alınan soğuk zincire giren meyvelerde maalesef sirke olmuyor. Güzelce süzdürdükten sonra isterseniz tanelerini ayırarak da böyle kavanozlara koyabilirsiniz. Kullanmış olduğum kavanoz 5 litrelik kavanozdur. Üzüm sirkesi yaparken dalıyla sapıyla konur. Güzelce konabilir. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Önemli olan sapların taze saplara sahip olması, çok kurumuş çürümüş olmasın. Peki neye dikkat ediyoruz içine koyarken? Kesinlikle çürük, ezik koymayın. Mümkün olduğu kadar kullanacağınız meyveler taze olsun. Ezilmiş meyveleri de kullanmayın. Onlar da sirkenizin bozulmasına sebep oluyor. O yüzden böyle bu şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Ağzına kadar dolduruyoruz. Bu aşamada böyle ellerimle sıkarak bütün üzümleri eziyoruz. Ben hiç blender kullanmadım ama blender da kullanılabilir mi? İşin açıkçası bilmiyorum. Çekirdekler parçalanır mı blenderda? Parçalanmazsa eğer bu şekilde blenderda yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bütün üzüm tanelerini eziyoruz. Şimdi kuralları anlatayım. Şimdi benim üzümüm biraz az geldi. Normalde kavanozu şu boğum yerinden işaretlersiniz. O boğum yerinden %50'si, en az %50'sine kadar meyveyi koyuyoruz. %50'nin üzerine de suyla dolduracağız. Kullanacağımız su klorsuz içme suyu olmalıdır. Eğer çeşmeden kullanacaksanız suyunuzu öncelikle doldurun. Bir kapta dinlendirin. Çünkü klor uçucu bir gazdır. Dinlendikten sonra 1-2 saat o suyu da kullanabilirsiniz. İlk kez evde sirke yapmıyorsanız, evinizde sirkeniz varsa, sirke ananız varsa, sirke yaparken kullanacağımız tatlandırıcı şeker olabilir. Şeker yeterli olacaktır ama biz kullanmıyoruz. Şimdi şeker kullandığımız zaman da mutlaka bir maya kullanmamız gerekiyor. Bu da ev sirkesi. Benim nar sirkem, nar sirke tarifim de var. Açıklamalar kısmına ya da şurada infoya koyabilirim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Muazzam bir tat ve muazzam bir keskinlik oldu. Şifa kaynağı, yararlarını internetten araştırırsınız. Ama şimdi biz ilk kez sirke yapacaklar için bir tarif veriyoruz. O yüzden kullanmayacağız. Kenarda bekleyecek. Peki ilk kez evinde sirke yapacaklar. Evinde ev sirkesi olmayan, evinde sirke anası olmayanlar için tarifim şimdi geliyor. Ne kullanıyoruz? Tabii ki bal kullanıyoruz. Benim meyvem az olduğu için kavanozumun tamamını da doldurmadığım için buna bir dolu yemek kaşığı bal yeterli olacaktır. Kafanızda soru işareti olabilir. Üzüm de kendisi tatlı zaten. O yüzden çok fazla tatlandırıcı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yoksa kef olur. Kef olmasını istemiyoruz. İlk kez yapacaklar için formülümüz meyve, içme suyu ve baldır. Evet, güzelce balımızı koyuyoruz. Şifa olsun inşallah. Güzelce karıştırıyoruz.
Eğer şekeri az olan meyvelerden ya da çiçeklerden yapacağınız zaman biraz şeker oranını ya da bal miktarını arttırabilirsiniz. Orada önemli olan böyle ağzınıza aldığınız zaman böyle hafif bir tatlı tat gelmesi gerekiyor. Üzüm gibi, nar, vişne, kiraz gibi meyveler çok fazla köpürerek fermente oluyor. O zaman kavanozunuzun üst kısmından 4 parmaktan daha fazla boşluk bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ayvada mesela, elmada mesela 4 parmak kavanozun üstünden boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. Şimdi yapmamız gereken bir tülbent kullanmak. Kullanacağımız tülbentlerin dokusunun sık olmasına, çok gevşek, seyrek dokulu olmamasına dikkat edin. Çünkü seyrek olursa içerisine sirke sinekleri girebiliyor. Sirkeler oradan içeriye larva atabiliyor, yumurta atabiliyor. O yüzden sık dokulu mendil kullanıyoruz ve ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz. Gerçekten sirke sinekleri inatçı oluyor, içine girmeye çalışıyorlar. Evet, üzüm sirkemizi kurduk. Şifa olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz, videolarımı da beğeniyorsanız eğer, videolarımı beğenmeyi, küçücük de olsa, nokta bile olsa yorum yazsanız çok mutlu olacağız. Çünkü sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi bundan sonra ne olacak? Meyvelerimiz dibe çökecek. Meyveler dibe çöktükten sonra tabii biz karıştırmaya devam ediyoruz. Yukarıya çıkacak karıştırmayla beraber, daha sonra yavaş yavaş aşağı inecek. Aşağı indikten sonra üzerinde ince bir tül tabakası oluşacak. O tül tabakası zamanla jel bir tabakaya dönüşecek ve sirke anamızı oluşturacak burada gördüğünüz gibi. Ve zamanla o sirke anası da yavaş yavaş meyvelerin üzerine çökecek. İşte bana soruyorsunuz ya, sirkemi ne zaman süzmeliyim? İşte sirke ananız oluştuktan ve meyvelerin üzerine çöktükten sonra artık süzme zamanı gelmiştir. Bakın burada görüyorsunuz. Bu arada tırnaklarımdakiler arkadaşlar kir değil. Üzüm sıktığım için üzümün kırmızı lekesi tırnaklarımın içerisine girdi. Orada leke yaptı. Bazen tırnaklarınız kirli diye yorumlar oluyor. Buradan açıklama ihtiyacı duydum. Bakın burada ana yavaş yavaş aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi bir parmak, işaret parmağımın kalınlığında oldu. Bu ana inecek aşağıya. İndikten sonra da artık süzebiliriz. Peki süzdükten sonra ne yapacağız? Süzdükten sonra ağzı dar olan şişelere koyacağız. Ağzını sıkı sıkı kapatacağız. Serin bir yerde onu muhafaza edeceğiz. Bugün birinci günü, yani kurduğumuz günü 0. gün dersek, bugün ertesi gün ne yapacağız? Fermentasyonun başlaması için bunu güzelce karıştıracağız ve mendilimizi hep aynı yönde kullanacağız. Eğer tersini kullanırsanız, eğer oraya bir larva, bir yumurta bırakıldıysa o da içine girer. O yüzden hep aynı yüzlü kullanıyoruz. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Bakın köpürmeye başladı. Daha da köpürecek bu birkaç gün içerisinde. Karıştırma işlemi bittikten sonra size nacizane tavsiyem, bir peçeteyle, bir havlu kağıtla bu kenardaki meyve artıklarını silmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu meyve artıkları bazen zamanla küfe sebep olabiliyor. Küflenmesin diye buraları da temiz tutuyoruz. Yine aynı şekilde ağzını kapatıyoruz sıkıca. İlk 3 gün arkadaşlar, ilk 3 gün mutlaka sabah akşam bu kabardıkça karıştırmanızı tavsiye ederim. Bu da Simay'ın elma sirkesi, daha önce bahsetmiştim. İçine sarımsak atmış arkadaşlar. Sarımsak ve elma ile sirke yapmış. Bakalım nasıl olacak? Aslında iyi fikir. Sarımsak sirkesi de denenebilir. Simay bana güzel bir fikir verdi. Teşekkür ederim güzel Simay'ıma. Bugün 3. günümüz. Meyveler hepsi yukarıya çıkmış durumda.
yukarıda, altında suyu kalmış. Bu doğru yolda gittiğimizi gösteriyor. Daha önce anlatmıştım, meyveler önce yukarı çıkacak diye. Şimdi tekrar karıştırma işlemimize devam edeceğiz. Neden sık sık karıştırıyoruz? Çünkü üstte meyve birikiyor, yukarıda havayla temas ettiği zaman çürüme ve küflenme yapabilir. Çürümesin ve küflenmesin diye düzenli olarak karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bakın nasıl kabarmaya başladı, fermentasyon başlamış. Yine aynı şekilde bu kenarlardaki köpükleri, meyve artıklarını ben siliyorum. Bana şöyle bir soru sorabilirsiniz ki bazen soruluyor. Sirke ve sirke anasını ne zaman koymalıyız? Balla da yapıyorsanız sirke koyabilirsiniz, sirke anası koyabilirsiniz. Ne zaman koyuyoruz? Meyveler dibe çöktüğü zaman koyuyoruz. O zaman koyabilirsiniz. Peki karıştırma işlemine ne kadar devam edeceğiz diye sorabilirsiniz. Karıştırma işlemini de yine meyveler dibe çökene kadar yapıyoruz. Bir videomuzun da sonuna geldik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yazmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın, olur mu? Sevgiyle kalın, hoşça kalın.